Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Türkiye'nin iyi haberler veren tek haber programıyla karşınızdayız. Şu uzun koşumuzda sizden gelen her gün artan ilgiyle beraber biz de inanın yaptığımız işte gurur duymaya, sizin bu ilginizi biraz daha arttırmaya, çoğaltmaya çalışıyoruz. Karşınıza bugün de bir fark yaratan hikayesi getireceğiz. 3 doktorun, 3 idealist doktorun İstanbul'un hemen kenarında bulunan bir ilçede, bir şehirde nasıl hayatı değiştirdiğini, imkanı olmayan insanlara nasıl sağlıklarını daha iyi hale getirmek için, muayene etmek için nasıl el uzattıklarını anlatacağız. Doktor Ayhan Tokgöz istese çok rahat İstanbul'un en iyi semtlerinden bir tanesinde lüks bir muayenehane açabilir ve bu muayenehanesinde tatlı, huzurlu, mutlu bir hayat yaşayabilirdi. Oysa o başta 2 arkadaşıyla beraber yola çıktı, ardından da yoluna tek başına devam etti. Lokman Hekim Vakfı'nı kurdu. Lokman Hekim Vakfı hem bir hastane hem de vakıf olarak çalışmalarına devam ediyor. İnanılmaz bir hikaye var arkasında. İstanbul'un yanı başında sosyal güvenliği olmayan insanların hayatına yaptıklarıyla gerçekten takdire şayan bir hikaye. Doktor Ayhan Tokgöz'ün hikayesini isterseniz fark yaratanlarda hep beraber izleyelim. İstanbul'dan İzmit'e doğru yola çıktığınızda İstanbul'dan sonra İzmit'ten önce büyük bir ilçe çıkıyor karşınıza. Gebze arada kalmış bir ilçe aslında. Ne İzmit'tedir ne de İstanbul'da. 2 büyük şehrin ortasında, küçük bir şehir havasında. Yıllardır Anadolu'dan göç alan Gebze, fabrikalarda asgari ücretle çalışan banliyö trenleriyle İstanbul'a gidip gelen nüfusuyla tam bir bekleme odası gibi. Gebze, 2 büyük şehrin kıyısında, bir küçük kasaba şartlarında. Büyük hayallerin içinde, küçük gerçeklerle yaşayan insanların daha iyi bir hayat için çalıştıkları kocaman bir emek yuvası. Gebze'deki Anadolu ile İstanbul arasında kalmış, yoksullukla orta direk arasında sıkışmış, arafta kalmış insanların hikayesi aslında bir Türkiye maketi gibi. Türkiye'nin varoş diye tabir edilen yüzlerce bölgesinde yaşanan şartlar neyse, Gebzeliler de aynı şartlarda yaşıyorlar. Özellikle sağlık sistemi konusunda Türkiye'nin yaşadığı açmaz Gebze'de vücut buluyor. İnsanların hayatına yansıyor. Türkiye'de bugün 4 milyon 50 bin kişinin herhangi bir sosyal güvencesi bulunmuyor. Yani ülkemizde yetişkin nüfustaki her 5 kişiden biri sağlığıyla ilgili hiçbir sosyal güvence altında olmadan yaşamını sürdürüyor. Ve maalesef her 100 kişiden 13'ü sağlıkla ilgili hizmet alabilmek için gerçekten yoksul olduğunu beyan ve ispat etmek zorunda kalıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2008 verilerine göre ise 1000 kişiye 1,4 doktor düşüyor. Tüm bu rakamların sağlaması Gebze gibi birçok ilçede insanların yüzüne derin çizgilerle kazınıyor. Fakat her şeye rağmen sağlık konusunda duyarlılığı kaybetmeyen, insanların hayatlarına dokunmak isteyen doktorların emeğiyle Gebze'den fark yaratan bir ışık da yükselebiliyor. Ayhan Tokgöz iç hastalıkları uzmanı bir doktor. Onu fark yaratan bir hikayeye imza attıran süreç ise Hakkari'de görev yaptığı yıllarda başlıyor. Mecburi hizmetini Hakkari'de yaptıktan sonra Gebze'ye atanan Ayhan Tokgöz, sadece hastanede görev yaparak buradaki insanlara yeteri kadar faydası olmayacağını anlamış. Tokgöz kendisi gibi idealist 3 doktor arkadaşı İrfan Gökçay,
Gülbin Gökçay ve Aydın Arıcı'yı ikna ederek 1987 yılında derme çatma bir gecekonduya küçük bir poliklinik açıyor. Burayı özel kılansa ihtiyacı olan her hasta için ücretsiz olması. Ayhan Tokgöz ve arkadaşları devlet hastanesinde çalıştıkları zamandan arta kalan vakitlerinde bu poliklinikte sağlık güvencesi olmayan hastalara ücretsiz tedavi ediyorlar. O zamanlar bu bölge 15 bin nüfuslu, hiçbir yolunda asfalt olmayan, kanalizasyon ve su sistemi olmayan, içinde bir tek doktoru olmayan 15 bin nüfuslu bir izole gecekondu mahallesiydi. Yani burayla Gebze arası daha tam olarak birleşmiş durumda değildi. Burada hizmet vermeye başladık. Önce bir gecekondu dükkan kiraladık aşağıki cadde üzerinde. 90 metrekare, böyle tavanlarından sular damlayan, çünkü düz beton bir tavanı vardı, çatısı vardı. 1987 yılı 7 Temmuz'unda hasta bakmaya başladık. Çok düşük bedelli diyelim. Şöyle, bir paket sigara yaklaşık 1200 liraydı. Biz 1000 lira bağış karşılığı hasta bakmaya başladık. Hatta bir ara ücretsiz yaptık. O zaman birazcık istismarlar söz konusu oldu. İşte benim param yok, bana da ücretsiz bakın. Mesela köşedeki bakkal geliyor, benim param yok diyor. İşsiz bir çocuk, sefil bir çocuk geliyor, ben param var, ben 1 liramı vermek istiyorum gibi, 1000 liramı vermek istiyorum gibi. Böyle bir sürü trajedi-komik, trajik şeyler yaşadık. Birdenbire ilk gün işte 2-3 hasta baktık, 7 hasta baktık. Birden hasta sayısı artmaya başladı. Bu da bize ciddi bir talep olduğunu, aldıkları hizmetten memnun olduklarını ve bu hizmete ihtiyaçları olduğunu bize gösterdi. 1989 yılında ise daha büyük bir adım atarak Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nı kurdular. Sonrasında vakıf için yaklaşık 10 bin kişiden topladıkları bağışlarla bugün Gebze'de hizmet veren 5 katlı Lokman Hekim Vakfı Hastanesi'ni hayata geçirdiler. Bu hastanede şu an göz hastalıkları, ortopedi, cildiye, onkoloji, kadın doğum gibi neredeyse bir hastanede olabilecek tüm alanlarda ya ücretsiz ya da çok cüzi bir ücret karşılığında hizmet veriliyor. Hiçbir sağlık güvencesi olmayan hastalar burada dertlerine derman ararken ödeyecekleri ücreti düşünmüyorlar. Benim kardeşim akciğer kanseri. Fenalaştı ilaçtan sonra. 2 günlük getiriyor, işte serum takıyorlar. Vakıflar hastası benim bacım, fakir, kimsesi yok. Bakanı falan beyi bıraktı işte. O yüzden onlar da ilgileniyorlar. Vakıflar hastası olduğu için buraya getiriyor. Manevi, maddi durumundan, her şeyden yardımcı oldular bunlar bize, her şeyini. Yani arabalarla götürdüler, getirdiler. Ameliyatında yardımcı oldular. Allah razı olsun. Bizim burada bir altyapımız var. Bu altyapımızda film çekiyoruz, ultrason yapıyoruz, tahlil yapıyoruz vesaire. Asıl hastaları hırpalayan bir muayene ücreti değil. Tahliller, tetkikler, röntgenler, ultrasonlar çok düşündürüyor hastaları ve üzüyor. Biz de bunlardan inanılmaz makul ve indirimli fiyatlarla hizmet veriyoruz vakıf hastalarına. Yaklaşık 170 bin hastaya ücretsiz veya çok düşük bir bağış karşılığı müteaddit, yani defalarca farklı hizmetler verdik. Halen de vermeye devam ediyoruz. İhtiyacı olan hastaların bize başvurmasını bekliyoruz. Ancak bazı hastalar bize insanlar başka insanları refere ediyorlar, tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki biz geldik ama hastalar çok utanıyorlar, gelemiyorlar. Siz şu aileyi de lütfen bir değerlendirin. Vakfımızın bir sosyal komitesi var. O aileyi ziyaret edip ailede kaç kişi yaşıyor, eğitim düzeylerine, gelirlerine gibi bir araştırma yapıp hatta çok ciddice bir araştırma yapıp işte telefon faturaları ne kadar, su faturaları ne kadar, elektrik faturaları ne kadar, evde televizyon var mı, fırın var mı? Muhtarla konuşuluyor, komşuyla konuşuluyor, bakkalla konuşuluyor bazen ve gerçekten o evin durumu anlaşılıyor. Kriterimiz şu, başlangıç kriterimiz şu, asgari ücret civarında gelir, asgari ücret veya altında gelir ve kirada olmak. Bu kategoriden başlayarak farklı kategorilerde yaklaşık olarak bir 600 kesin bize kayıtlı, sık sık aradığımız, sorduğumuz ailemiz var. Benim baş ağrım ve böbreklerim çok kötü ağrıyordu. Sağ olsunlar doktorlar hemen geldiğim zaman muayene aldılar, acil aldılar. Param olmadığı zaman geliyorum. Mesela yol parası vereceğim yere buraya veriyorum o parayı.
ücretsiz hizmet vermeye çalışılan bu hastanenin giderleri ise Lokman Hekim Vakfı'na yapılan bağışlarla karşılanıyor. Bu aşamada Doktor Ayhan Tokgöz'ün önemli çabası da öne çıkıyor. Levent'te özel muayenehanesinde hizmet veren Ayhan Tokgöz hem arkadaşlarından topladığı bağışları hem de kendi gelirinden yüksek bir miktarı her ay bu vakfa aktarıyor. Bazı arkadaşlarımız ayda 100 lira, bazı arkadaşlarımız ayda 50 lira, bazı arkadaşlarımız farklı düzeylerde. Fakat her ay düzenli olarak bize bağış yapıyorlar. Bu bizim ciddi bir gelirimiz. İkincisi, daha önceler özellikle ben full time İstanbul'da, part time Gebze'de çalışıyordum. O zaman İstanbul'da baktığımız hastaların çoğundan aldığımız ücretin yarısını, oldukça yüksek bir ücret alıyorduk. Yarısını bu tarafa, Gebze için alıyorduk. Hatta bazı hastalarımıza da imkanınız varsa biraz da sizden bağış alalım deyip ekstra bir her gelişinde 200, 100, 300, 500 gibi bağışlar alıp hep bu tarafa kanalize ederek yaptık. Hastanemizin, bu hastane binamızın değeri yaklaşık 2-2,5 milyon dolar şu anda. Bu tamamen bağışlarla gerçekleşen bir olay. Ben burayı aşağı yukarı 20 seneden fazladır burayı biliyorum. Benim çok eski zamanda balkondan düştüm, ayağım kırıldı. Ama hiçbir geleceğim bir şey de yoktu. Ben buraya geldiğim sıra bu hastane yine açılmıştı. Benden hiç 5 kuruş para almadılar. Ayağımı alçıya aldılar, ayağımın filmlerini çektiler. Ondan sonra torunum yanımdadır. Torunum hastalandı gece saat aşağı yukarı 5-5.30 araları aldım getirdim buraya hastaneye getirdim. Doktorlar, hemşireler hepsi toplandılar. Kan tahlili yaptılar, idrar tahlili yaptılar, ilacını verdiler, hastaneye yatırdı, serum bağladılar. 5 kuruş para da hiç ödemedim, hiç yani zaten benim bir yerde geleceğim hiç yok. Beni bütün mahalle tanıyor, Beylikdüzü muhtarı tanıyor. Ama buraya Lokman Hekim'e geldiğim takdirde bana yardımı aşırı derece çok iyi oluyor. Hastanenin bir diğer geliri ise herkesin gönüllü katılımıyla bir çöp toplama tesisinden elde ediliyor. Ayhan Tokgöz'ün Amerika'da öğrenciyken gördüğü ve Türkiye'de çok zor hayata geçirdiği geri dönüşebilir atıkların toplanması projesi bugün vakfın en büyük gelir kaynağını oluşturuyor. Ayhan Tokgöz hastaneye gelir kapısı olması için katı atık toplamaya karar verdiğinde ilk ay kendi başına kapı kapı dolaşıp atık toplamış. Bu süreç birkaç ay devam ettikten sonra ise katı atık ayrıştırma tesislerinin ilk adımı atılmış. Vakfı 1986'da kurduktan sonra 1989 yılında geri dönüşüm faaliyetlerinde bulunmaya ve bundan eğer bir gelir üretilebilirse bu gelirin bir kısmını vakfımıza yönlendirmeye karar verdik. İlk ay Ekim 1989 yani tam 20 yıl önce ben çarşamba günleri kendi şahsi çabalarımla, kendi özel arabamla dostlara, eşe dosta haber verip mesela size telefon ediyorum. Diyorum işte Ferda Hanım lütfen artık atılabilir kağıtlarınızı, dergilerinizi, broşürlerinizi atmayın. Atmayı düşünüyoruz. Saklayın. Onları gelip ben vakıf adına sizden alacağım. Bunu birçok eşimize, dostumuza, hastamıza ve yardımsever, duyarlı insanlara ilettikten sonra çarşamba günleri onları gezip işte ilk gün 4 yere uğraya, ikinci çarşamba 5 yer, üçüncü çarşamba 10 yer gibi bunları toplamaya ve sırtımda taşımaya başladım. 1989 Ekim ayında 230 kilo, yani 4 seferde 230 kilo. Kasım ayında 600 kilo ve Aralık ayında 1 ton dönüşebilir nitelikli atık topladık. Arkasından ciddi bir geri dönüşüm faaliyeti başladı vakfın. Gebze'de yaşayan bu kadınlar karkış demeden gönüllü olarak haftanın bir günü gelip burada Lokman Hekim Vakfı için çalışıyorlar. Bedava hizmet aldıkları hastaneye emekleriyle katkıda bulunuyorlar. Bir anlamda olmaz denilen, bu ülkede yürümez denilen gönüllülüğü hayata geçiriyorlar. Çöplerden toplanan atıklar bu tesislerde ayrıştırılıyor ve geri dönüşüme yollanıyor. Yılda yaklaşık 1000 tona yakın atık ayrıştırılıyor ve hastanenin masrafları bir nevi çöpten çıkartılıyor. Duydum, haftada bir gün dediler. Hani gönüllü geliyorsun. İyi çalışıyor işte. Hastaneyle tanıştık. Arkadaşların vasıtasıyla tanıştık işte. Geliyoruz 2,5 senedir. Haftada bir gün geliyoruz. Memnunuz. İsteğimizden geliyoruz. Yani zorlayan yok.
İnsanlara bir yardım şeyi, katkı payı oluyor. Geri dönüşüm oluyor. İyi bir şey yani. Gönüllü insanlar, bizim burada yaşayan dostlarımız, bu hastanenin çevresinde yaşayan insanlar. Onlar da bize gelip ya siz bize bunları yapıyorsunuz ama biz de size bakalım ne yapabiliriz gibi bir yardım etme talebiyle geldiklerinde biz de onlardan bu alanda yararlanmayı düşündük. Her gün aşağı yukarı 8 ila 12 kişi gelip geri dönüşüm tesisimizde gönüllü olarak karışık halde gelen kağıt, naylon, mukavva, kutu vesaireyi ayrıştırıyorlar. Böyle yaklaşık olarak herhalde bir 100.000 dolar kaynak transfer edildi hastanenin inşaatına. Lokman Hekim Vakfı'nın fark yaratan çalışmaları bununla da sınırlı değil. Ayhan Tokgöz sadece insanlara hasta olduğunda yardım etmenin yeterli olmadığını düşündüğü için çeşitli etkinliklerle çevresini değiştirmeye de çalışıyor. Vakıf bünyesinde Gebze'de yaşayan kadınlar için eğitici kurslar düzenlerken maddi durumu yeterli olmayan 280 aileye her ay giyecek, yiyecek yardımı yapılıyor. Okumak isteyen 250 gence de burs imkanı sağlanıyor. Böylece sadece hastalık değil, insanları hasta eden şartlar, yaşam koşulları da bir nebze de olsun iyileştirilmeye çalışılıyor. Bu vakfı normalde biliyorduk hani burada olan bir yer ama böyle birebir irtibatın üniversiteye kazandığım yıl oldu. Babam aracılığıyla o burayla irtibata geçmiş. Ben üniversite çocuk okutacağım. Şu sıra maddi sıkıntı çekiyorum. Ne gibi şeyler yapabilirim çocuğumu okutabilmek için danışma amaçlı. Buradan da maddi manevi destek aldım. Benim aldığım burs sadece benim eğitimime katkıda bulunacak ama manevi destek çok önemli, sosyal aktiviteler çok önemli veya bir konuda sosyal olarak bilgi edinmek yani bilinçlenmek çok önemli. Ramazan'da bir koli güzel yiyecek veriyorlar. Vay o yiyeceğin içinde her şeyimiz var. Ondan sonra ablama diyeyim yani başımız sıkıştırsa gelsek burada yardım ederler. Torunuma defter verdiler, kalem verdiler, çanta verdiler, ayakkabı verdiler. Hani yardımını çok görüyoruz. Birçok hastamızın gerçekten gözleri yaşararak Allah razı olsun demeleri. Hasta onu dese de demese de sizin hastada yarattığınız farkı hissetmeniz, hayat tarzında, hayata yaklaşımında, ilaçlara yaklaşımında, doktorlara yaklaşımında, sağlık kurumlarına yaklaşımındaki farklılığı hissetmeniz sizi çok değiştiriyor. Herkes kendi çapında muhakkak bir şeyler yapabilir. Kimse işte ben çok çalışmak istiyorum, topluma yardımcı olmak istiyorum ama gibi bir sözcük sarf edemez. Böyle bir şey mümkün değil. Doktor Ayhan Tokgöz yıllar önce 3 arkadaşıyla yola çıktı. Zamanla bayrağı tek başına devraldı. Modern zamanlarda inanılmazı inanılır kılan, filmleri aratmayan, masallarda bulunan bir hikaye yazdı. Bugüne kadar binlerce kişinin hastalığına çare, derdine derman oldu. Önüne çıkan engeller karşısında yılmadı, mücadele etti. Gebze'de bir gecekondu semtinde bir ışık gibi yükseldi ve binlerce insanın hayatında kocaman bir fark yarattı. Sevgili seyirciler, Ayhan Tokgöz'ün hikayesinden çıkartılacak çok önemli gerçekten dersler var. Sıradan bir doktor olabilir, zengin bir doktor olabilirdi. Oysa o yaptıklarıyla gönlü zengin bir doktor olmayı tercih etti. Binlerce insanın hayatında fark yarattı. Bu vesileyle biz de onu tanıdık ve sizlere tanıtma fırsatı bulduk. Fark Yaratanlar programına çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından bu programa sizin de nasıl katılabileceğinizi ya da nasıl başkalarını önerebileceğinizi anlatacağız. Sevgili seyirciler, Sakıp Sabancı Müzesi The Seed salonundayız ve Sabancı Vakfı ile beraber hazırladığımız Fark Yaratanlar programını sizlere anlatmaya, sunmaya çalışıyoruz. Fark Yaratanlara eğer katılmak istiyorsanız ya da bir yakınınızın katılmasını istiyorsanız internet adresimize başvurun ve formumuzu doldurun. www.farkyaratanlar.org ya da telefonla arayın 0212
249 23 14 nolu telefonda biz size neler yapabileceğinizi yönlendirelim. Yeni bir fark yaratanlar hikayesinde Türkiye'den iyi haberler veren tek programda yeniden buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi